Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte çok güzel bir 5 diş patik yapacağız. Ben patiğimde 3 tane renk kullandım. Ana rengim yeşil, diğer renklerim ise beyaz ve sarı. Hepsi de piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden. İplerimi şöyle bir kenara alıyorum. Patiğimde kullandığım şişlerim 3 numara hanımlar. Modelimi de göstereyim sizlere. İşte modelimiz bu şekilde. Çok güzel, çok şık, zarif bir patik oldu. 5 diş patiğe yeni başlayacak olan hanımların da tercih edebileceği kolay, güzel, hoş bir model bu. Dileyen iki renkli olarak da çalışabilir. Dileyen rengarenk de yapabilir. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize her zaman olduğu gibi hanımlar burun kısmından başlayacağız. 12 ilmek olarak. Öncelikle 12 ilmeğimi atıyorum. Ben bu başlama tekniğini hemen hemen bütün 5 yaş patik videolarımda detaylı olarak gösterdim. Şimdi sil baştan yeniden anlatıyorum. Sebebi şu. Bu videoya ilk defa denk gelecek olan hanımların da kafaları karışmasın diye. Ayrıca kanalımda farklı 5 yaş patik başlama teknikleri de var. Sizler patiğinizi dilediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. Bakalım kaç ilmeğimiz olmuş? 3, 6, 9, 12 ilmeğim olmuş. 12 ilmekten sonra geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde hanımlar bakın arka yüzdeyiz, ters taraftayız. Diğer şişimi aldım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlk sıramda ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi ters ördük. Şimdi geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Bu aşamada artık düz örgü uygulaması yapacağım ve 5 şişe de geçeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Üçüncü ilmeğim 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle örüyorum. 12 ilmeğim vardı şişimde. 6'şar 6'şar 2 şişime eşit olarak paylaştırdım. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerden ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimi hemen şu kenara giriyorum. Bakın ilmeğin iki kanadına birden girdim. Buradan bir adet ilmeğimi şöyle çıkartıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerimiz biraz sık olduğu için tığ yardımı ile şöyle ilmek çıkartıp 3. şişime takıyorum. Burada 2 ilmeğim oldu. Şu 3. ilmeğin başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıp şişime takıyorum. 4 ilmek oldu. Şu 5. ilmeğim. Şu da 6. ilmeğim. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Yine şu 1. ilmeğim. 2. ilmeğim. 3. ilmeğim. 4. Şu 5. ilmeğim. Şu kenara girerek bir ilmek daha çıkartıyorum. 6. Böylece 4 şişimizde de 6'şar ilmeğimiz oldu. Hanımlar şimdi bir sıra 4 şişimdeki 6 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İlk şişimdeki 6 ilmeğimi ördüm. İkinci şişime geldim. Şimdi de buradaki 6 ilmeğimi öreceğim. Düz örgü uygulaması yapıyoruz hanımlar. 3. şişime geldim. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz. Böyle dolana dolana 5 şiş patik örülüyor. 3. şişimi de ördüm. 4. şişime geldim. Yine boşalan şişim ile bu 4. şişimdeki 6 ilmeğimi de örüyorum. Böylece hanımlar bir sıra örmüş oluyoruz. Bu şekilde bir sıra ördük. Şimdi artırma zamanı. Patik burnumuza şöyle baktığımız anda hanımlar artırma işlemini şu sağ ve sol kenardan yapacağız. Orta kısımlardan artırma yapmayacağız. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen sağ tarafta. Hemen ilk şişimde kenardan ilk 2 ilmeğimi ördüm. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde artırmamı yaptım. 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Şöyle baktığımız anda hanımlar ikinci şişimizde kenar sol tarafta, bu kenarda. Burada da son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şuradaki ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm.
Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. İkinci şişimde de 7 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenar hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer tane ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Kenarımız sol tarafta hanımlar. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra artırma yaptık. Bu sıramızda artırma yapmayacağız. 4 şişimizdeki ilmekleri 7 ilmeğimizi de artırma yapmadan düz olarak öreceğiz. Hanımlar her sıra artırma yapmıyoruz. Bunun sebebi şu. Her sırada artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de yine ördüm. Üçüncü şişime geldim. Yine buradaki 7 ilmeğimi de örüyorum. Bu düz ilmeklerimi örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini birinci ve üçüncü şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. İkinci ve dördüncü şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Öyle artırmalarımızı yapıyoruz. Dördüncü şişimdeki ilmeklerimi de yine artırma yapmadan ördüm. Bir sıra artırma yapmadık. Şimdi tekrar artırma zamanı. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz örüyorum. Artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. İkinci şişimde de 8 ilmeğim oldu. Üçüncüye geldim. Burada da kenar başta. Hemen ilk 2 ilmeğimi ördüm. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor hanımlar. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Burada da kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Burada da artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi hanımlar bir sıra artırma yaptık. Bir sıra ilmekleri artırma yapmadan düz olarak öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Sonra düz öreceğiz. Sonra artıracağız. Patik burnumuzu bu şekilde tamamlayacağız. Ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Modelimi kurdum. Modelimiz hanımlar 8 ilmek ve katları üzerine kuruluyor. 8 ilmek olduğu için toplamda 4 şişimizde de 14 ilmek, 14'er ilmek olunca 4 şişte toplam 56 ilmek oluyor. Bu da 8'in 7 katı olduğu için model tam denk geliyor. Bu tarz modellerde modelin tam denk gelmesi için sayının katlarına bakacağız. Daha büyük yapmak isteyenler, büyük numara yapmak isteyenler ya da örgüsü bana göre sıkı olup da hani modeli küçük düşenler her bir şişe 16'şer ilmekte yapabilir. Her bir şişe 16 ilmek yapınca 4 şişteki ilmek sayısı 64 oluyor. 64 de 8'in 8 katı olduğu için model tam denk geliyor. Bu şekilde de artırmaları yapabilirsiniz. Şimdi hep birlikte ölçülerimize göre artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından beraber modelimizi kuralım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Sizler her bir şişe 16'şer ilmek yaptıysanız da yine artırmadan sonra bir sıra düz örmenize gerek yok. Hemen modele başlayacağız. İsteyen 14'er ilmek, isteyen 16'şer ilmek yapsın. Modele benimle aynı şekilde başlayacaksınız. İlk olarak bir ilmek yeşil örerek başlıyoruz. Ardından sarı ipimi ekleyeceğim. Modelimiz 5 sıradan oluşuyor hanımlar. Her 5 sırada bir yeni model kuruyoruz. Modelimizin birinci sırası. Öncelikle buraya hemen bir tane yeşilden sonra 2 sarı, hemen 2 sarı ördükten sonra hanımlar sarı ipimin ucunu şurada yeşilime bağlayacağım. Yeni ip eklediğimiz için patiğimiz sökülmesin diye buraya düğümümü attım. 2 sarı ördüm. Bir yeşil, 2 tane sarı örüyorum. Bakın ilk modelimizi yaptık.
Bir yeşil ile başladım. 2 sarı. Bir yeşil, 2 sarı ördüm. İlk modeli yaptık. Model aralarında 3 tane yeşilim var. 1, 2, 3. Şimdi ikinci modelimi yapacağım. 2 sarı, bir yeşil, 2 sarı. Bakın ikinci modelimi de yaptım. Şimdi ikinci şişimden devam edeceğim. Bu aşamada hanımlar bakın ip geçişlerinde şurada arkadaki bakın sarı ip geçişi oldu. İp geçişlerini biraz serbest yani gevşek bırakalım. Patiğimiz gergin durmasın. Model güzel düşsün. Buna dikkat edelim. İkinci modelimi de yaptım. İkinci şişimden devam ediyorum. Model arasında 3 ilmek yeşilim var. 1, 2, 3. Bir diğer modelimi yapacağım. 2 sarı, 1 yeşil, 2 sarı. Model arasında 3 tane yeşilim var. Bir diğer modelimi yapıyorum. 2 sarı, 1 yeşil, 2 sarı. Üçüncü şişimdeyim şu anda. Ve model arası için 3 tane yeşilim var. 1, 2, 3. Diğer modelimi kuruyorum. 2 sarı, 1 yeşil, 2 sarı. Model arasında 3 tane yeşilim var. Devam ediyorum. 2 sarı. Dördüncü şişimdeyim. İkinci sarımı buraya örüyorum. 2 sarı, 1 yeşil. Tekrardan 2 tane sarı ördüm. Model arası için 3 tane yeşilim var. Tekrardan 2 sarı, 1 yeşil, 2 sarı. Model arası için 3 yeşilimiz vardı. Burada son 2 ilmeğim yeşil ördüm. İlk şişimde de ilk ilmeğim yeşildi. Yine model arasında bu kenarda 3 tane yeşilimiz oldu. Modelimizde ilk sıramızı tamamladık hanımlar. Şimdi ikinci sıradayız. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğimi yeşil ile örüyorum. 2 tane yeşilimi ördüm. Sarı ipimi aldım. 3 tane sarı örüyorum. 1, 2, şu da 3. sarım. Bu defa model aralarında 5'er tane yeşilimiz var. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ikinci modelimi yapacağım. 3 tane sarı öreceğim. 3 tane sarı. Model arasında 5 tane yeşilimiz var. Modelimiz 3 sarı 5 yeşil olacak şekilde ikinci sırada örülüyor hanımlar. 3, 4, 5. yeşilim. Bir diğer modelimi yapacağım. 3 tane sarı örüyorum. 3 sarı. Model arası için 5 tane yeşil. 4, 5. 3 sarı 5 yeşil olacak şekilde devam ediyoruz hanımlar. Üçüncü şişimizde de yine 3. sarı ilmeğimi ördüm. Şimdi 5 tane yeşil. 1, 2, 3, 4, 5. Yine 3 tane sarı. Model arası için 5 tane yeşil. 3, 4, 5. Dördüncü şişimden devam ediyorum. Yine buraya ilk 3 ilmeğimi sarı ile öreceğim. Yanına 5 tane yeşil. 1, 2, 3, 4, 5. 3 tane sarı. Son 3 ilmeğimi de yeşil ile örüyorum. Bu şekilde ikinci sıramızı tamamladık. Geldik modelde 3. sıramıza. İlk sırada yaptığımız işlemin aynısını 3. sırada yapacağız hanımlar. Bir tane yeşil ile başlıyorum. Yanına bir yeşilden sonra 2 sarı, 1 yeşil, 2 sarı. Model arasında 3 ilmeğimiz var. 3 tane yeşilimi ördüm. İkinci modelimde de yine aynı şekilde 2 sarı, 1 yeşil, 2 sarı. İkinci modeli de yaptık. Şimdi ikinci şişimden devam ediyorum. Model arasında 3 tane yeşilim var. 1, 2, 3. Şimdi bir diğer modelimi yapıyorum. 2 sarı, 1 yeşil, 2 sarı. Model arasında 3 tane yeşilim var. Bir diğer modelimi yapıyorum. 2 sarı, 1 yeşil, 2 sarı. Model arasında 3 tane yeşilim var. Yine devam ediyorum. 2 sarı, 1 yeşil, 2 sarı. Model arası için 3 tane yeşilim var. Diğer modelim 2 sarı,
Dördüncü şişimdeyim. Şu ikinci sarımı ördüm. Bir yeşil, iki sarı. Model arasında 3 tane yeşilim var. Bir sonraki modelim 2 sarı, bir yeşil, 2 sarı. Ve kalan 2 ilmeğimi yeşil ipim ile örüyorum. Böylece modelimizde 3. sıramızı da tamamladık. Geldik 4. sıramıza. 4. sırada da 2. sırada yaptığımız işlemin aynısını tekrar ediyoruz. Yine ilk 2 ilmeğimi yeşil ile örerek başladım. Yanına 3 sarı. 2 yeşil ile başladık. 3 sarı ördük. Devamında 5 yeşil, 3 sarı diye devam edeceğiz hanımlar. 4 ve 5. yeşilim. Yanına 3 tane sarı örüyorum. 1, 2, 3. Tekrardan 5 ilmek yeşil. İkinci şişimdeyim. İkinci yeşilim. 3, 4, 5. Yanına 3 tane sarı örüyorum. 5 tane yeşil. Şu ikinci sarım. Üçüncü şişimdeyim. Şu da 3. sarı ilmeğim. Yine arada 5 tane yeşilim var. 2, 3, 4, 5. 3 tane sarı, 5 tane yeşil. Bu şekilde 4. sıramızı tamamlayacağız. 4, 5. yeşilimi ördüm. 4. şişimdeyim hanımlar. Burada da yine devam ediyorum. 3 sarı, 5 yeşil, 2, 3, 4, 5. Tekrar 3 tane sarı ve son 3 ilmeğimi yeşil ile örüyorum. Böylece modelimizde 4. sıramızı tamamladık. Geldik 5. ve sonuncu sıramıza. Modelimizde 1., 3. ve 5. sıramız aynı yapılıyor. 2. ve 4. sıramız aynı yapılıyor hanımlar. Yine bu aşamada ilk ilmeğimi yeşil ile örüyorum. Sarıyı aldım. 2 sarı, 1 yeşil, 2 sarı. Şu ikinci sarı ilmeğim. Bakın ilk modelimizi yaptık. Model aralarında 3'er yeşilimiz var. 1, 2, 3. Şimdi ikinci modeli yapacağız. 2 sarı, 1 yeşil, 2 sarı. Bakın ikinci modeli de yaptık hanımlar. 5. sıramız böyle. Bu sıramızda hanımlar ilk modelimizi tamamlamış oluyor. Şeklimiz ortaya çıkıyor bu sırada. İkinci şişimdeyim. Devam ediyorum. Yine 3 yeşil. Modelimi yapacağım şimdi. 2 sarı, 1 yeşil, 2 sarı. Yine 3 tane yeşilim var model arasında. Sonraki modelimi yapıyorum. 2 sarı, 1 yeşil. 3. şişimdeyim. 2 tane sarı ördüm. Şimdi model arası için yine 3 ilmek yeşil. Diğer modelimdeyim. 2 sarı, 1 yeşil, 2 sarı. Model arası için 3 tane yeşilim var. Bir diğer modelimi yapacağım. 2 sarı, 4. şişimdeyim hanımlar. İkinci sarımı buradan alarak ördüm. 1 yeşil ve 2 ilmek daha sarı örüyorum. Model arası için 3 tane yeşilimiz var. Sonuncu modelimi de yapacağım şimdi. 2 sarı, 1 yeşil, 2 sarı. Ve kalan son 2 ilmeğimi yeşil ile örüyorum. Böylece ilk modelimizin 5 sırasını tamamladık hanımlar. İkinci modelimizi beyaz ile yapacağız. Alttaki 2 modelin tam ortasına gelecek şekilde beyaz modelimizi kuracağız. Böyle kaydırmalı olarak giden bir model. Bunun için de hemen yine beyaz ipimi hazırlıyorum. Şöyle koydum beyazımı. Hanımlar, bu aşamada ilk sarı ile yaptığımız modele başlarken bir tane yeşil örmüştük. 2 sarı diye devam etmiştik. İkinci modele başlarken ikinci modelimizin bakın hanımlar ilk yarısı ilk şişimizde, ikinci yarısı ikinci şişimizde, sonuncu 4. şişimizde kalıyor. Bu aşamada ikinci modele başlarken ilk 2 ilmeği beyaz ile örerek başlayacağım.
Bakın yarım modeli ilk şişime kurdum. Kalan yarım modeli de 4. şişime yapacağım hanımlar. En son şişimde kalacak. İlk 2 ilmeğimi beyaz ile ördüm. Hemen beyaz ipimin ucunu şöyle yeşilime bağlıyorum. Patiğimiz sökülmesin diye. 2 tane beyaz örerek başladım. Model arası için 3 tane yeşil örüyorum. Bakın buraya bir yarım model kurdum başa. Sonra şimdi ikinci modelimizin 1. sırasını yapıyoruz hanımlar. 5 sırada da ikinci modeli yapacağız. 3 yeşilden sonra 2 sarı, 1 yeşil, pardon, 2 beyaz, 1 yeşil, 2 tane daha beyaz örüyorum. Bakın buraya bir tane model kurduk. Model arasında 3 yeşilimiz var. 1, 2, 3. Tekrardan diğer modelimi yapacağım. 2 beyaz, 1 yeşil, 2 beyaz. Model arasında yine 3 tane yeşilimiz var. Bir diğer modelimi yapıyorum. 2 beyaz, 1 yeşil, 2 beyaz. Model arasında 3 yeşilim var. 1, 2, 3. şişimdeyim. Şu 3. yeşilim. Devam ediyorum. 2 beyaz, 1 yeşil, 2 beyaz. Model arasında 3 tane yeşilim var. Bir diğer modelimi yapıyorum. 2 beyaz, 1 yeşil, 2 beyaz. Model arasında yine 3 tane yeşilim var. 1, 2, 3. Bir diğer modelimi yapıyorum. 2 beyaz, 1 yeşil, 2 beyaz. 3 yeşil öreceğim model arası için. Tekrardan 2 beyaz, 1 yeşil. Modeli bitirdik hanımlar. Bakın modelin yarısı, ilk şişte olurken bakın bu kenardaki modelin diğer yarısı da 4. şişimizde oldu. Bu kenara da bir tane model kurmuş olduk. Geldik şimdi ikinci modelimizin ikinci sırasına. Bu sıramızda hanımlar ilk ilmeğimi beyaz ile örerek başlıyorum. Bakın bir ilmek beyaz örerek başladım. Model arasında 5'er tane yeşilimiz var. Modelde ikinci sıradayız. 2, 3. yeşilim 4, 5. Bir beyaz ile başladık. 5 yeşil ördük. Modelimiz devamında 3 beyaz 5 yeşil olacak şekilde devam edecek. Bakın 3 beyazımı ördüm. 5 yeşil. 5 yeşilimi ördüm. Devam ediyorum. Tekrardan 3 ilmek beyaz. 5 ilmek yeşil. İlk modeli nasıl yaptıysak ikinci modeli de aynı şekilde yapıyoruz. Şimdi tekrardan 3 tane beyazımı ördüm. 5 yeşil. 3. şişimdeyim. Şu 4. yeşilim, şu 5. Tekrardan 3 tane beyaz. Model arasına 5 ilmek yeşil örüyorum. 3 ilmek beyaz örüyorum. 5 ilmek yeşil. Şu 1. yeşilim. 4. şişime geçtim hanımlar. Şu 2. yeşilim. 3, 4, 5. 3 tane beyaz. 5 tane yeşil. Ve son 2 ilmeğim. Bunu da beyaz ile örüyorum. İlk şişimde hanımlar ilk ilmeğim beyazdı. 4. şişimde son 2 ilmeğim beyaz. Burada da 3 beyaz oldu. Model bütünlüğü kenarda da sağlandı. Şimdi modelde 3. sıradayız. 1., 3. ve 5. sırada yaptığımız işlem aynıydı. İlk sıradaki yaptığım işlemin aynısını şimdi yapacağım. 2 beyaz ile başlıyorum. Model aralarında 3 yeşilimiz var. Modelin devamında 2 yeşil, 1 beyaz, 2 yeşil. Model arası için 3 tane yeşil örüyoruz. Diğer modelimi yapacağım. 2 beyaz, 2. şişimdeyim. 1 yeşil, 2 beyaz örüyorum. Model arası için 3 tane yeşilimiz var. Diğer modelimi yapacağım. 2 beyaz, 1 yeşil, 2 beyaz örüyorum. Model arası için 3 yeşil. 3. şişimden devam ediyorum. 3. yeşilimi ördüm. Bir diğer modelimi yapacağım. 2 beyaz, 1 yeşil, 2 beyaz.
Model arası için 3 ilmek yeşilim var. 2 beyaz, 1 yeşil, 2 beyaz. Model arası için 3 tane yeşilim var. Şu birinci yeşilim, şu 2, şu da 3. Devam ediyorum. 2 beyaz, 1 yeşil, 2 beyaz. Model arası için 3 ilmek yeşilim var. Tekrar 2 beyaz, 1 yeşil ördüm. Bakın burada da kenarda da bir tane modelimizi yapmış olduk. Geldik hanımlar modelimizde 4. sıramıza. Bu sırada da 2. sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Yani bir ilmek beyaz örerek başlıyorum. Yanına 5 tane yeşil öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Modelin devamında 3 beyaz 5 yeşil olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz hanımlar. 3 beyazı ördüm. 5 ilmek yeşil. 3, 4, 5. İkinci şişimdeyim. Burada da yine 3 tane beyaz öreceğim. Şu 1, 2, 3. Yanına 5 ilmek yeşil. 3, 4 ve 5. Yeniden 3 tane beyaz, 5 tane yeşil. Şu 5. yeşilim. Yeniden 3 tane beyaz, 5 tane yeşil. 3 tane beyaz, 5 tane yeşil. 4. şişimdeyim. Şu 2. yeşilim. 3, 4, 5. 3 beyaz, 5 yeşil. Son 2 ilmeğimi de beyaz ile ördüm. İlk ilmeğim beyazdı. Son 2 ilmeğim de beyaz oldu. Bakın burada yine model bütünlüğü kenarda sağlandı. Geldik modelimizde, ikinci modelimizde 5. ve sonuncu sıramıza. Bu sıramızda hanımlar yine 1. ve 3. sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. 2 ilmek beyaz ile başlıyorum. Yanına model arasında 3 tane yeşilimiz var. Tekrar modelimi yapacağım. 2 beyaz, 1 yeşil, 2 beyaz. Model arasında 3 tane yeşilimiz var. Bir diğer modelimi yapacağım. 2 beyaz, 2. şişimdeyim. 1 yeşil, 2 beyaz. Model arasında 3 tane yeşilim var. Diğer modelime geldim. 2 beyaz, 1 yeşil, 2 beyaz. Model arasında 3 tane yeşilim var. Tekrardan 2 beyaz, 1 yeşil, 2 beyaz. Model arasında 3 tane yeşilim var. Devam ediyorum. 2 beyaz, 1 yeşil, 2 beyaz. Model arasında 3 tane yeşilim var. 2 beyaz, 1 yeşil, 2 beyaz. Model arası için 3 yeşil, 2 beyaz, 1 yeşil ve modelimizi tamamladık hanımlar. İkinci modelimizin 5. sırası da böylece tamamlandı. Şöyle baktığımız anda şeklimiz birazcık ortaya çıktı. Bakın şekil göründü. İkinci modeli bitirdik. Şimdi 3. modele başlayacağız hanımlar. 3. modelle 1. model aynı hizada aynı şekilde oluyor. Yine sarı ipimi kullanacağım. Model birbirinin devamı şeklinde bu şekilde gidecek hanımlar. İlk sarı modele başlarken bir yeşil örmüştük. Yanına 2 sarı, 1 yeşil, 2 sarı diye modeli devam ettirmiştik. İkinci modele başlarken de ilk 2 ilmeği beyaz ile örerek başlamıştık. Araya 3 yeşil, sonra 2 beyaz, 1 yeşil, 2 beyaz diye modele devam etmiştik. Şimdi 1. modelle aynı şekilde 3. modeli kuracağız hanımlar.
Hemen başlayalım. Üçüncü modelimizde ilk sıradayız. Kafanız karışmasın diye hemen bunu da gösteriyorum. Sarı modelleri aynı şekilde kuruyoruz hanımlar. Bu aşamada, bu sırada kafası karışacak olan olursa hani sarı modelleri yaptığımız bölüme gelerek bu üçüncü modeli de yapabilirsiniz. İlk modelimizi yaparken ilk ilmeğimizi yeşil ile örerek başlamıştık. Sonra sarımı alıyorum. Hemen modeli kuruyorum. Bakın ilk modelim. Sarı modeller aynı hizada aynı şekilde yapılıyor. 2 sarı, 1 yeşil, 2 sarı. Model aralarında 3'er tane yeşilimiz var. Bakın alttaki sarı modelle aynı hizadan 3. modeli de kuruyorum. 2 sarı, 1 yeşil, 2 sarı. Bu şekilde hanımlar ikinci modeli de yaptık. Bu şekilde 4 işimizi dolanacağız. Böyle 5 sırada sarı modelimizi bitireceğiz. Sarı modelimiz bittikten sonra bu defa tekrardan beyaz modele geçeceğiz. Beyaz modeli de ikinci beyaz modeli nasıl başladıysak aynı sayılarla aynı şekilde bu dördüncü modeli de yapacağız. Zaten 2 tane sarı, 2 tane beyaz, 3 tane de sarı modelimiz var. İlk 2 modeli yaptık. 3. sarıyı da başlattık. 4. modelimiz beyazı da yaparken bu defa ilk 2 ilmeği beyaz ile örerek başlayacaksınız. Yanına 3 tane yeşil. Devamında 2 beyaz, 1 yeşil, 2 beyaz diye model devam edecek. Kurulumu bu şekilde yapılacak. 5 sırada hanımlar bu 4. modelde bitince 5. modeli yapacaksınız. Yine 1. ve 3. sarı modelimiz gibi 5. sarı modeli de aynı şekilde yapacaksınız hanımlar. Toplamda ben patiğime gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 tane model yaptım. 3'ü sarı, 2'si beyaz olmak üzere. Modelim bittikten sonra da hanımlar bu renk iplerimi kestim. 4 içindeki ilmekleri de 2 sıra yeşil ipimle ördüm. Bilek ayrımını yaptım. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu ön bölümünü sizlere gösterdiğim gibi örelim gelelim, ardından birlikte bilek ayrımına geçelim. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım ve geldim. 5 tane modelimi yaptım. Ardından 4 içimdeki ilmeklerimi de 2 sıra yeşil ipim ile düz ördüm. Şimdi bilek ayrımını yapacağız hanımlar. Bu aşamada artık beyaz ve sarı ipimi de kestim, arkaya düğümledim. Çünkü renkli iplerimi kullanmayacağım. Modelin devamında sade yeşil ipimi kullanacağım. Bu aşamada ilk şişimdeyim hanımlar. Bilek ayrımını yapacağız. Son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son bir ilmek. 16'şer ilmek yaptıysanız yine aynı şekilde son bir ilmek kalana kadar örüyorsunuz. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle örüyorum. Hanımlar, bilek ayrımında ilmekleri bu şekilde yer değiştiriyoruz. Sebebi şu: bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Patiğin bu orta bölümünde ayrık bir görüntü oluşmuyor ilmekler arasında. Patiğimizin yan bölümlerine geçtik hanımlar, şu bölümlere. Buralara ben 7'şer ilmek haroşa ördüm bilek kenarlarına. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde. Ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ikinci şişime geldim. Buradaki ilk 7 ilmeğin bilek bölümü burası. Haroşa. 7 haroşamı düz örüyorum. Haroşayı ters örenler buraları ters olarak örecekler. Şu 7. ilmeğim. 7 haroşamı ördüm. Ardından ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz örmeye devam edeceğim. Patiğimizin arka bölümüne şu anda geçmiş bulunmaktayız hanımlar. Bu arka bölümde ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmekleri ters öreceğiz. İlmeklerimi örmeye devam ediyorum. Bilek ayrımına kadar öreceğim hanımlar. Bir diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bilek ayrımı yaptım. Son şişime geldim. Burada da ilmeklerim düz örülüyor. Bakın son 7 ilmeğim kaldı. Son 7 ilmeğim haroşa, bunu da düz öreceğim. Haroşayı ters örenler buraları ters örecekler. Haroşalı bölümleri. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bakın bilek ayrımına geldik. Şimdi geri dönüyorum. Yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz, örüyoruz, geri dönüyoruz hanımlar. Şimdi ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğimi haroşamı düz öreceğim.
Şu 6, 7 ilmek haroşamı düz ördüm. Bakın ön yüze bir diş haroşamız oluştu. Diğer ilmeklerimi de şu an arka yüzdeyim, ters örüyorum. Bu şekilde ilmeklerimi ters örüyorum. Diğer şişime geçtim. Yine burada da ters örmeye devam ediyorum. Hanımlar, patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzde düz örgü, arka yüzde de şu anda yaptığımız gibi ters örgü öreceğiz. Sadece bilek bölümünde kenarlardaki 7'şer ilmek haroşamızı haroşa olarak öreceğiz. Dilerseniz işlerinizde 16'şer ilmek olsun, dilerseniz 14'er ilmek, yapacağımız işlem aynı. Sadece topuk bölümünde ilmek sayıları farklı. Onu da zaten topukta anlatacağım. Son şişime geldim. Burada da yine ilmeklerimi ters örüyorum. Sadece bilekteki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Bunlar haroşa, düz olarak örüyorum hanımlar haroşalarımı. Sonuncu ilmeğimi de düz ördüm. Bilek ayrımına geldik, geri dönüyorum. Yine yapacağımız işlem aynı. Bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım. 7 haroşamı yine düz örüyorum. Şu anda ön yüzde olduğum için yine diğer ilmeklerimi düz öreceğim. Bilek ayrımına kadar öreceğim. Ardından geri döneceğim. Arka yüzde de ilmeklerimi ters öreceğim. Gideceğiz geleceğiz. Böyle patiğimizin arkası tamamlanacak. Şimdi şu anda şöyle baktığımızda da buralarda birer diş haroşamız oluştu bile. Bu bölümde hanımlar ben bu patiğimin şu arka bölümüne toplamda 15 diş 15 sıra haroşa ördüm. Benim ölçülerime göre tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizin bu arka bölümünü örerken patiğinizi ayağınıza giyin, deneyin, ölçün hanımlar. Bu arka bölümü topuğunuzun kenarına gelene kadar, şurasına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Ben 15 haroşa yaptım ama belki siz 17 yapacaksınız. Belki 18, belki 14. Bu tamamen sizin ayağınıza göre, örmek istediğiniz ölçüye göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle ölçerek yapmanızda fayda var. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü ölçülerimize göre örelim gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keseceğiz. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm ve geldim. Şimdi topuğumuzu yapacağız. Öncelikle hanımlar bu aşamada bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm genişlediği için ilmeklerin hepsi şöyle tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben bu aşamada ön yüzden baktığımızda sol tarafa 24 ilmek ayırdım, topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye. Sizler eğer ki her bir şişe 16'şar ilmek yaptıysanız patiğinizi sol tarafa 28 ilmek ayırmanız gerekiyor hanımlar. 28 ilmek. Ben 24 ilmek ayırdım. Şimdi topuğumuzu kesmeye başlayacağız. Öncelikle topuk bölümünde kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Topuk bölümünde de model bütünlüğü sağlansın diye. Öncelikle 7 ilmek haroşamı örüyorum. Bu şekilde. Ardından ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi düz olarak ördüm. 24. ilmeğimi örerken şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Eğer ki sizler sol tarafa 28 ilmek ayırdıysanız burada 27 ilmek öreceksiniz. 28.yi örerken kesim yapacaksınız hanımlar. Topuk kesimi böyle olacak. Topuğumuz için hanımlar kesimimizi yaptık. Orta kısma baktığım anda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek. Böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesimimizi yaptık, geri dönüyoruz. Bu aşamada kesim yaptım. Bu ilk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. 23 ilmek öreceğim. 24. de kesim yapacağım. Sol tarafa 28 ilmek örenler 27 örecekler. 28. de kesimlerini yapacaklar hanımlar. Şimdi öncelikle 7 ilmek haroşamı örüyorum. Şu 6, şu da 7. haroşam. Sayarak gideceğim.
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. de bakın öndeki 2 ilmeği alıyorum. Kesimimi yapıyorum. Bir önceki sırada burada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Yapacağımız işlem şu. Kesim yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrardan 23 öreceğiz. 24. de kesim yapacağız hanımlar. Biz bu işleme şu arada kalan 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Topuğumuz oluşacak böylece. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar. Aradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuğunu ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Eğer ki sizler sol tarafa 28 ilmek ayırdıysanız kesimlerden sonra sağ şişte de 28 ilmek kalacak hanımlar. Her iki şişteki ilmek sayıları da birbirine eşit olacak. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Hanımlar ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkisini birlikte topladım. Diğer kesimlerimi de şöyle yapıyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki 2 ilmeği topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, diğer şişimden de bir ilmek alıyorum. Bu ikinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesim işlemi bu şekilde gerçekleşiyor. Her iki patiğimizin kesimi de aynı tarafta, aynı yönde, aynı şekilde yapılıyor. Zaten gizli kesim olduğu için kesim yeri belli belirsiz. Çok bir fark etmiyor bile. Bu nedenle sağ patik sağ tarafta olmuş, sol patiğin topuğu sol tarafta olmuş. Hiç fark etmiyor hanımlar. Her iki şişteki ilmek sayıları da eşit olduğu için kesim sonunda ilmeklerimiz de aynı anda bitiyor. Ben patiklerimde bu tarz topuğu beğendiğim için bu yöntemi kullanıyorum. Sizler farklı bir yöntem biliyorsanız, sevdiğiniz, beğendiğiniz, tercih ettiğiniz farklı topuk kesim yöntemleri varsa patiğinizde o teknikleri de kullanabilirsiniz hanımlar. Patiğinizin topuk bölümünü dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz. İkinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz ve tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Son 2 ilmeğim kaldı. Yine buradaki ilmeklerimi de aldım. İkinciyi ilkinin içinden geçirdim. Tığımdakileri topladım. Son birer ilmeğim kaldı. Bu aşamada önce benden taraftaki ilmeğimi tığıma aldım. Sonra ikinci şimdiki ilmeğimi aldım tığıma. Tığımda 3 ilmek var. Üçünü birden topluyorum. Buraya 2 tane sıkı bir zincir çekiyorum ve böyle ipimi kesiyorum hanımlar. Şimdi bu ipimizi gizleyelim, sonra topuğumuza bakalım. Patiğimizin iç bölümünde bu sarı ve beyaz iplerimiz vardı. O iplerimizin ucunda yine böyle ilmek aralarından geçirerek gizlemeyi unutmayalım. Patiğimizin içi dışı değerli toplu tertemiz görünsün. Evet, bakalım topuğumuza. İşte hanımlar, topuğumuz böyle ayağı giyince görüntümüz bu. Kesim yeri böyle. Ayakta açılıyor, dümdüz duruyor. Patiğimizi bitirdik hanımlar. Görüntü olarak şeklimiz bu. Hemen bir de manken ayağıma giydireyim. Birlikte bir de ayağımızda görelim patiğimizi. Yeni başlayacak hanımlar varsa 5 şiş patiğe modeli gayet kolaydı, gördüğünüz gibi. Böyle bir model yaparak başlayabilirler. Çok şık, zarif bir patik oldu. Çeyiz içinde çok uygun. Evet hanımlar, işte mankendeki şeklimiz de bu. Şöyle göstereyim, yandan, sağdan, soldan patiğin tabanı. Bu şekilde modelimiz böyle. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.